Esin Akan Tarifleri YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu tiramisu tarifi gerçekten kaçmaz. Yapacağınız en efsane, en lezzetli tiramisu tarifi. Muhteşem kreması, tam ölçülü keki, görseli ve lezzetiyle en mükemmel tiramisu tarifi sizlerle. Buyurun bu güzel tarifin hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle kremasıyla başlayalım. Tencereye 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 6 yemek kaşığı dolusu un, 1,5 dolu yemek kaşığı nişasta ve 1 yumurta sarısını alıp topak kalmayacak şekilde çırpma teliyle karıştıralım. Evet, karışımımızı ocağa alıp sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişirelim. Piştikten sonra ocaktan alıyorum. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Oldukça koyu bir kıvamı var. İçerisine 1 paket vanilya ekleyip karıştırıyorum. Bu karışımı başka bir kaba aktaralım ve soğumaya bırakalım. Soğuturken üzerine temas edecek şekilde streç film kapatırsanız kabuklanmasını önleyecektir. Evet, tamamen soğuduktan sonra üzerine 1 poşet toz krem şanti ekliyoruz. 75 gramlık krem şanti kullanıyorum. Mikserle tamamen bütünleşene kadar çırpalım. Sonrasında üzerine suyunu tamamen süzmüş olduğum 400 gram labneyi ilave ediyorum. Suyunu mutlaka süzdürelim arkadaşlar. Tekrar mikserle bütünleşene kadar çırpalım. Bu krema tarifi ipek gibi kıvamı ve lezzetiyle gerçekten muhteşem arkadaşlar. Evet, şimdi kekine geçebiliriz. Çırpma kabına 4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alıp mikserle köpük köpük olup rengi beyazlaşana kadar çırpalım. Üzerine 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekleyip eleyerek karışıma ilave edelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml arkadaşlar. Homojen bir kıvam alana kadar çırpma teliyle karıştırıyoruz. Bu pandispanya hamuru da tiramisu için gerçekten sünger gibi, kahve sosunu tamamen içine çekiyor. Evet, hamurumuzu kelepçeli kalıba boşaltıyorum. Büyük boy kare fırın kabı da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirelim. Pişen kekimizi ters çevirip kenarlarından bıçakla sıyırarak kelepçeli kalıptan çıkartalım ve soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra keki 3 parçaya böleceğiz. Daha kolay olması için öncelikle 2 parçaya bölüyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi dilimleri ortasından 3 parçaya böleceğim. Evet, bu kısımları sizi sıkmamak adına oldukça hızlı geçiyorum arkadaşlar. 2 parçayı da gördüğünüz gibi bu şekilde 3 dilim olacak şekilde kestik.
Gördüğünüz gibi pandispanya yumuşacık. Evet, şimdi sosunu hazırlamaya geçelim. Sosu için 1 su bardağı sıcak su, 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip karıştırarak tamamen eritelim. Sosumuz hazır. Evet, kekleri yine aynı sıralamayla kalıbın tabanına koyalım. Üzerini iyice kahveli sosla ıslatalım. Üzerine 1-2 kaşık kremadan koyup her yerine gelecek şekilde eşit miktarda yayalım. Üzerine bir sıra daha kek koyup yine aynı şekilde kahveli sosla ıslatıyoruz. Bu tariften sonra emin olun dışarıdan yemeyecek ve dışarıdan asla almayacaksınız arkadaşlar. Dışarıdan yediklerinizden kat kat daha lezzetli bir tiramisu tarifi. Evet, tekrar kremadan koyuyorum kekin üzerine. Aynı şekilde her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Ve son kat keki de koyup yine her tarafını kahve sosuyla ıslatalım. Kalan kremayı ben sıkma torbasına alıp bu şekilde çizgiler halinde sıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz ama bu şekilde sunumu daha güzel oluyor. Tercihe göre düz de yapabilirsiniz üzerini. Evet, şimdi üzerini streçleyip bir gece buzdolabında dinlendirelim. Ertesi günden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün oldukça kapalı. Dünkü güneşten eser yok ama sunum için ben sizlerleyim. Kelepçeli kalıptan kurtarıp üzerine bolca kakao serpiyorum ve hemen dilimliyorum. Her dilimlemede bıçağınızı silerseniz dilimler daha temiz ve düzgün olacaktır. Gördüğünüz gibi muhteşem bir tiramisu oldu. Israrla denemenizi tavsiye ettiğim bir tariftir. Hemen servis tabağına alıp sunum ve tadım için hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten efsane oldu. Üzerini rendelediğim çikolatayla tamamlıyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Yorum ve beğenilerinizle bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı da unutmayın. Gerçekten yok böyle bir lezzet. Güzel tariflerde buluşmak dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.